İslam tasavvufu, İslam'ın dışında bir sistem değil, İslam'ın kendi içinde terbiye sistemine verilen isimdir. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin vazifelerinden birisi de tebliğ ettiği öğretilerinin hayat haline gelmesidir. Bir şeyi bilmek ayrı, o bilginin insanın şahsiyetine eklemlenmesi, bir şekilde insanın şahsiyetini inşa etmesi, geliştirmesi ayrı bir mesele. Tasavvuf bu anlamda Yüce Rabbimizden inen ilahi hakikatlerin akide dediğimiz inanç sistemimizden başlamak üzere fikir dünyamızdan hayata bakış açımıza kadar, ibadet hayatımıza ve davranışlarımıza, ahlakımıza, edebimize varana kadar o prensiplerin, ilahi prensiplerin bilgisi kıymetlidir ama bu bilginin hayat haline gelmesi çok daha önemlidir. İşte tasavvuf tam da burada devreye girer. Yani İslami bilginin, hakikat bilgisinin, haktan gelen bilginin bizim kişiliğimize nasıl yansıyacağı bu alanda ilgilenir ve bu bir terbiyedir. Böyle baktığımız zaman meseleye, tasavvuf ilimle insanın kişiliği arasındaki o açı farkını ortadan kaldıran, insana böyle bir manevi bir kişilik kazandıran bir disiplin olunca, bu disiplin esasen her bir insan için lüzumlu bir husustur. Gerekli bir husustur. Böyle olunca tasavvuf elbette gence de lazımdır. Hatta daha çok genç insanın ilgilenmesi gereken bir alandır. Çünkü gençlikte duygular çok zirve yapar. İnsanlar daha çok arzularının peşinde bir hayat sürmeye sürüklenebilirler. O genç insanın böylesi durumlarda duygularını yönetebilmesi ve daha ulvi duygulara, süfli duygular değil, aşağılık duygular değil, daha yüce duygularla buluşabilmesi için böylesi tasavvufi ortamlara ihtiyaç zaruridir. Olmazsa olmazdır. Yani bunun için genç insan bunca günahların ortasında tasavvufi hayatla buluşabilir mi? Buluşabilir. Ama hangi boyutta buluşabilir? O zaten tasavvufi hayatın rehberleri, işin ustaları iseler, gerçek ustalar iseler, hangi yaşta ne kadar buluşacağının kararını kişinin kabiliyetine ve alıcılığına bakarak düzenlemesini bilen insanlardır. Önemli olan insanın gönlünün kurumaması, içinin kurumamasıdır. İçinin kurumaması için böyle nitelikli dokunuşlar lazım. Bu nitelikli dokunuşlar nitelikli insanlarla olur. Tasavvufi hayatın en büyük artısı işin başında insan-ı kamil diye ifade edebileceğimiz olgunlaşmış, hamlıktan kurtulmuş, sadece kendi iyiliği değil, karşısındakinin iyiliğini daha fazla isteyen bir kişiliğin olmasıdır. Bu kişilik işte insanı mayalar. Ben zaman zaman şu cümleyi kullanırım. İnsan insanla aşılanır. Ama aşılayıcı insanın kalitesi önemlidir.